1071 Malazgirt Muharebesi Selçuklu'nun Roma'yı ağır bir yenilgiye uğratmasıyla neticelenmiş ve bu sayede Anadolu'nun kapıları İslam'a açılmıştı. Türkler kısa bir süre zarfında Anadolu'nun neredeyse tamamını fethedince Avrupalı Hristiyanlar müthiş bir korkuya kapıldılar. Avrupa'da büyük bir Haçlı ordusu toplayarak Müslümanlar üzerine topyekün saldırıya geçtiler. Bu saldırı tarihe 1. Haçlı Seferi olarak geçmişti. Anadolu Selçukluları bu saldırıları durduramayınca Haçlılar Doğu Akdeniz sahillerine inerek burada devletler kurdular. Bu saldırılar esnasında Kudüs'ün zayıf kaldığını fark eden Şii Fatımiler Kudüs'e saldırarak burayı Selçuklulardan kopardılar. Doğu Akdeniz'de devletler kuran Haçlılar güçlerini birleştirerek Kudüs'e ilerlediler. Haçlıların nihai hedefinin Kudüs olduğunun farkına varamayan Fatımiler burayı korumak için yeterince tedbir alamadılar. Nihayetinde 8 günlük bir savunmanın ardından Fatımiler Kudüs'ü Haçlılara teslim ettiler. ...15 Temmuz 1099 Cuma günü Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar Mescid-i Aksa'nın avlusuna saldırı düzenleyip orada Müslümanlara korkunç bir katliam yaptılar. Haçlı ordusu komutanı Raymond, Papa'ya gönderdiği zafer mektubunda akıllardan silinmeyecek şu ifadeleri kullanmıştı. Eğer düşmanlarımıza Kudüs'te neler yapıldığını sorarsanız, atlarımızın Müslüman kanından deniz içinde dizlerine kadar batmış olduğunu bilmenizi isterim. Araştırmacı yazar Will Durant, Medeniyetin Hikayesi adlı kitabında şunları aktarır. Müslüman kadınlar mızraklar ve kılıçlar sokularak öldürülüyor, annelerinin kucağından zorla alınan bebekler surların üzerinden itilerek ya da kafaları direklerde parçalanarak öldürülüyorlardı. Araştırmacı yazar George şöyle der: şüphesiz Haçlı tarihinde meydana gelen bu olay kara bir lekedir. Bu olayları okuyan herkesin bedeni diken diken olur ve yapılanlardan tiksinir. Filistinli araştırmacı yazar Arif el-Arif şunları söyler: Haçlılar Kubbetü's Sahra'yı kiliseye çevirdiler ve kubbesine de büyük bir haç diktiler. Bütün bu olaylar Müslümanların kalbinde bölgedeki Hristiyanlardan intikam alma ve Kudüs'ü tekrar ele geçirme ruhunun kök salmasını sağlamıştı. Kudüs'ü tekrar fethetmek için en çok gayret gösteren hükümdar elbette ki Nureddin Zengi'ydi. Ancak Kudüs'ü fethetmek ona nasip olmadı. 1174 yılında aniden vefat etmesi ve ülkesinin iç karışıklıklara boğulmasının ardından ülkeyi toparlayan Selahaddin Eyyubi bu bayrağı Üstadı Nureddin Zengi'den devralmıştı. Artık Selahaddin için zaman Haçlılarla mücadele zamanıydı. Selahaddin Eyyubi devamlı olarak Haçlıları Doğu Akdeniz'den def etmek üzerine planlar kuruyordu. Öyle ki dönem vakanüvislerin yazdıklarına göre ne zaman bir mecliste muhabbet açılsa Selahaddin bir şekilde konuyu Kudüs'e bağlıyordu. Kubbetü's Sahra'nın tepesine yerleştirilen hac ve 15 Temmuz 1099 Cuması'nda katledilen Müslüman kadın ve çocukların sesleri rüyalarına giriyordu. 1177 senesinde Haçlılar Remle civarında Müslümanları katletmişti. Bunun üzerine Sultan Selahaddin Haçlılarla savaşmak üzere Mısır'dan ayrılıp yola koyuldu. Remle civarına geldiğinde ordusunu dağıtarak çevre köy ve kasabalara gönderdi. Orada bazı Haçlıları esir alıp ganimet elde etti. Lakin 16 yaşındaki cüzzamlı Kudüs kralı 4. Baudin ordusuyla Selahaddin'in peşindeydi.
Selahaddin ve yanındaki yaklaşık 26 bin kişilik ordusu yorgun ve dağınık bir durumdayken aniden beliren Haçlı kuvvetleri bir mızrak gibi Selahaddin'in ordusunu ikiye yarmış ve çok hızlı bir manevrayla uzun mızraklı atları Selahaddin'in ordusunu iki ayrı çembere almıştı. Gece çöktüğünde Selahaddin'in ordusu 20 binden ziyade kayıp vermiş ve Selahaddin Eyyubi canını güçlükle kurtarıp kaçabilmişti. Selahaddin'in bir oğlu da bu muharebede şehit düşmüştü. Bu haber duyulunca halk korkuya kapılmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin öldürüldüğü dedikoduları Mısır'da yankılanmıştı. Selahaddin nihayet yanındaki kişisel muhafızlarıyla Mısır'a döndüğünde büyük sevinç ve kutlamalar eşliğinde karşılandı. Aradan 2 sene geçmiş, Selahaddin yeni ordular kurmuş ve Haçlılara karşı yeni stratejiler belirlemişti. Mısır ülkesi tarım zengini bir ülke olduğundan Eyyubi devleti kısa sürede ekonomik açıdan güçlü bir devlet haline gelmişti. Aynı sene Haçlılar ile Selahaddin Eyyubi arasında Merc'uyun muharebesi yapıldı. Haçlılar sahil şeridinde ilerlemekteyken tepeden aşağı doğru baktıklarında Selahaddin'in ordugahını gördüler. Ani bir baskın yapmanın uygun olacağını düşünerek tepeden saldırıya geçtiler. Eyyubi ordusu ani baskınlara karşı tedbirli olduğundan hızlıca harp vaziyeti alarak düşman üzerine harekete geçti. Bu muharebenin kazananı Selahaddin Eyyubi olmuştu. Selahaddin dinlenmek nedir bilmeden ilerliyor ve her geçen gün Haçlılardan köy ve kasabaları ele geçiriyordu. Bunlar arasında Hazreti Yakup'un kabrinin bulunduğu Ahsan Kalesi de vardı. Haçlılar bitmek tükenmek bilmeyen bu Müslüman saldırılarına daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Kudüs Kralı ve Selahaddin Eyyubi 1182 senesinde barış anlaşması yaptılar. Bu anlaşmaya göre Müslümanların can ve mal güvenliğine karşılık Hristiyanların can ve mal güvenliği temin edilecekti. Barış sürecinde Selahaddin Eyyubi Ermeni ülkesine hücum etmiş ve çokça kaleler fethetmişti. Nureddin Zengi'nin oğlu İsmail Zengi 20'li yaşlarında zehirlenerek vefat edince Selahaddin Eyyubi Halep şehrini Zengilerden aldı. Müslümanlar ve Haçlılar arasında yapılan bu barış dönemi 3 yıl kadar sürmüştü. Cüzzamlı Kudüs Kralı 4. Baudin 1185 senesinde vefat edince yerine geçen kral Müslümanlarla yapılan bu barış anlaşmasını bozduğunu bildirdi. Müslüman kervanlarının ve köylerinin yakılmasına müsaade etti. Haçlılar hacdan dönen bir Müslüman kervanına saldırarak hacıları kılıçtan geçirdiler. Kerek Prensi bu kervanları soyarak Müslümanların boyunlarını vururken "Hani Muhammed'iniz nerede? Çağırın da yardımınıza gelsin" diyerek kahkahalar atıyordu. Böylece Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki barış anlaşması bozulmuş ve Kerek Prensi'nin yaptıkları Selahaddin Eyyubi için bardağı taşıran son damla olmuştu. Selahaddin, "O Kerek Prensini ellerimle öldüreceğim" diye yemin etmişti. Bunun ardından tüm İslam devletlerine haberler göndererek Kudüs'ün fethi için hazırlandığını bildirdi. Mısır'dan, Suriye'den, Abbasilerden, Türklerden ve bütün Müslüman coğrafyalardan gönüllü Müslümanlar Kudüs'ü fetheden orduda olmak için Selahaddin'in ordusuna katılmaya başlamıştı. Bu haberler Haçlılara ulaşınca ilk önce Kudüs'te Müslümanlara karşı savunma yapmayı düşündüler. Fakat yeni kral kendisini ispatlamak istiyordu. Bu yüzden şehirde korkakça savunma yapmak yerine ordusuyla Selahaddin Eyyubi'nin karşısına çıkmaya karar verdi. Nihayet Haçlı orduları toplanarak İslam ordusuna karşı yürüyüşe geçtiler.
Selahaddin kurnazca bir taktik uyguladı. Taberiya kalesine hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusunu kendi istediği bir harp meydanında Taberiya yakınlarında bir düzlükte muharebeye zorlamış oldu. Selahaddin, Taberiya gölünden çıkan Ürdün nehrini arkasına almıştı ve Hıddin köyü önünde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. Haçlı ordusu bir rivayete göre 50 bin, bir rivayete göre 63 bin kişiden oluşmaktaydı. Hıddin'e gelene kadar hiçbir su kaynağı bulamadılar. Hava çok sıcak ve kavurucuydu. Suya ulaşmak için Selahaddin'in ordusunu yarmaları gerekmekteydi. Geceyi susuz geçirmiş olan Haçlılar suya ulaşmak için hızla Selahaddin ordusuna saldırdı. Lakin Müslümanlar onları geri püskürttü. İkinci gün Haçlı ordusunun susuzluğu daha da artmıştı. Tekrar suya ulaşmak için saldırıya geçtiler. Lakin tekrar geri püskürtülmüşlerdi. Nihayet Haçlı ordusu bu yorgunluk ve susuzluk nedeniyle güçsüz düşünce Selahaddin toplu hücum emri verdi. Müslümanlar hızla yorgun düşen Haçlıları bir çember içine aldılar. 30 binden ziyade Haçlı askeri öldürülürken 30 binden ziyade esir elde edilmişti. Esirler arasında Trablus kontu hariç bütün kontlar vardı, Kudüs kralı dahil. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hakaretler yağdıran Kerek prensi de esirler arasındaydı. Esirler zincirlenerek Selahaddin'in önüne dizilmişti. Selahaddin verdiği sözü yerine getirerek Kerek prensini otağına çağırdı. Ona İslam'a girmesini söyledi. O reddedince, "Evet, ben Resulullah'ın ümmetinin intikamını alma hususunda vekiliyim," diyerek ani bir kılıç darbesiyle kafasını kopardı. Kesik başını kontlara göstererek, "Bu adam Resulullah'a sövmesinin cezasını gördü," dedi. Sonra tapınak şövalyelerinin ve hospitallerin hepsinin öldürülmesi emrini verdi. Geri kalan esirlerin ayağına zincirler bağlayarak Şam'a götürülmesini emretti. Ardından Selahaddin Eyyubi, Hıddin'de bulunan Şuayb Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ederek dualar etti. Bu zaferden sonra 3 ay içinde Akka, Nablus, Yafa, Tebnin, Beyrut ve Askelon Eyyubilerin eline geçti. Haçlıların artık Kudüs'ü savunmak için doğru düzgün bir ordusu kalmamıştı. Sultan Selahaddin'in Haçlıları Hıddin'de bozguna uğrattığı ve Kudüs'ün fethine gittiğini haber alan Müslümanlar bu fetihlerde bulunmak için her yerden Sultan Selahaddin'in ordusuna koşuyordu. Nihayet Selahaddin'in ordusu Kudüs önlerine gelmiş ve kuşatma başlamıştı. Gözler surların üzerine dikilmiş olan haçlara bakıyordu. Kubbetü's Sahra'nın tepesinde büyük bir haç vardı. Bu Müslümanların daha da gayrete gelmesini sağladı. Mancınıklar Kudüs surlarına dövmeye başladı. Kuzeydoğu surlarının daha zayıf olduğu haberi sultana iletilince sultan mancınıkları oraya yönlendirdi. Nihayet Kuzeydoğu suru yoğun mancınık ateşi neticesinde çöktü. Haçlılar yarma harekatına girişmek için çöken surlardan dışarı çıktılar. Lakin Müslümanlar onları orada çembere alarak sıkıştırdı. İbn Kesir'in yazdıklarına göre Haçlılar nihayet teslim olmak ve Sultan Selahaddin'den eman almak istediler. Ancak sultan bu ricalarını kabul etmeyip, "Siz nasıl daha önce zorla aldıysanız ben de şimdi öylece fethedeceğim. Daha önce Kudüs'teki Müslümanları nasıl öldürdüyseniz ben de şimdi Kudüs'te öldürmedik bir Hristiyan bırakmayacağım," dedi. Bunun üzerine onlar da, "Eğer bize eman vermezsen geri döneriz. Elimizdeki Müslüman esirlerin tamamını öldürürüz." Kudüs'te Haçlıların elinde 4000 kadar Müslüman esir vardı. "Çoluk çocuğumuzu ve kadınlarımızı öldürürüz. Evlerimizi ve güzel mekanlarımızı tahrip ederiz. Eşyalarımızı yakarız. Elimizdeki malları telef ederiz. Kubbetü's Sahra'yı yıkar ve ele geçirebildiğimiz her şeyi yakarız. Ondan sonra da çıkar sizinle kıyasıya savaşır, kendimizi adeta ölüme atarız. Bundan sonra artık bizim yaşamamızda hayır yoktur. Bizden biri düşmanlarımızdan birkaçını öldürmeden canını vermeyecektir. Zaten bundan sonra ne hayır umacağız," dediler.
Sultan Selahaddin bu sözleri dinledikten sonra barışa razı olduğunu bildirdi. Kendi görüşünden vazgeçti. Yalnız şu şartları ileri sürdü. Erkeklerden 10'ar dinar, kadınlardan 5'er dinar, küçük çocuklardan da 2'şer dinar fidye alınacaktır. Bunları ödeyemeyenler Müslümanların esiri olurlar. Ayrıca ekinler, ürünler, silahlar, evler Müslümanların olacak. Haçlılar güven bulacakları bir yere, yani Sur şehrine taşınabilecekler. Bu fidyeleri ödeyemeyenlere 40 günlük süre tanınacaktı. Bu süre zarfında fidye ödeyemeyen esir oluyordu. Bu şart kapsamında esir düşenlerin sayısı kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 16 bindi. Sultan ve Müslümanlar Cuma günü namaz vaktinden önce şehre girdiler. Şehre ilk girdikleri Cuma gününde Mescid-i Aksa'da bulunan haçları, rahipleri ve domuzları dışarı çıkarıp mescidi temizlediler. Tapınak şövalyeleri büyük mihrabın batı kısmında kendileri için odalar yapmışlardı. Mihrabı da kendilerine depo edinmişlerdi. Bütün buralar temizlendi ve İslamiyet dönemindeki eski haline döndürüldü. Kubbetü's Sahra temiz su ile yıkandı. Sonra da üzerine gül suyu ve misk saçıldı. Kubbesindeki haç indirildi, yerine hilal yerleştirildi. Sultan Nureddin Zengi'nin Kudüs için yaptırmış olduğu minberi getirtildi. Nureddin Zengi Kudüs'ü kendisinin fethedeceğini umuyordu. Ama bu fethi onun vefatından sonra kendi tabilerinden Sultan Selahaddin'in eliyle gerçekleşmişti. Minber mihrabın bitişiğine kuruldu. Halılar serildi, kandiller asıldı, seccadeler dizildi, çokça secde edildi, türlü ibadetler yapıldı. Dualar ve yakarışlar göğe yükseldi, bereketler indi, sıkıntılar gitti, namazlar kılındı, müezzinler ezan okudu, keşişler sustu, perişanlık gitti. Allah üçün üçüncüsü denilen mekanlarda Allah birdir denildi. Mutluluk geldi, uğursuzluk gitti. Doğmayan, doğrulmayan, bir, tek, dengi bulunmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir Allah'a ibadet edildi. Hak geldi, batıl gitti.